Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol sebzeli, çok lezzetli, şifa deposu, nefis mi nefis bir enginarlı bahar pilavı hazırlayacağız. Eminim çok beğeneceksiniz. İlk bakışta bol sebzeli olduğu için belki çok da lezzetli olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bir kez denedikten sonra dediğim gibi eminim çok beğenip sürekli denemek isteyeceğiniz tariflerden birisi olacak. Hemen kaydedin ve mutlaka deneyin. Denedikten sonra da sizleri yorum kısmına bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Öncelikle ne yaptım? Bir tane küçük kuru soğan veya yarım büyük soğan gibi onu doğradım. Birazcık yeşil soğanı doğrayıp kenara aldım. Ardından bir su bardağı kadar basmati pirincin üzerini geçinceye kadar ılık su ilavesi yapıp ikinci bir işleme kadar ortalama 10-15 dakika kadar dinlendirdim ve bezelyelerimi hazırladım. Mümkünse mutlaka taze bezelye kullanın. Hatta varsa önceden hazırlayıp buzlukta dondurduysanız o da olur ama taze pazardan aldığınız gibi kullanırsanız şu anda tam mevsimi çok güzel olur. Ben enginarları kendim ayıklamadım. Hazır ayıklanmış olacak şekilde pazardan aldım. Biliyorsunuz enginar ayıklamak birazcık zor olabiliyor. Toplamda 3 tane çanak enginar kullandım. Bunları da ince güzelce doğradım. Dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben daha çok ince uzun şekilde daha çok seviyorum. Bu arada bu pilavda çok fazla havuç kullanan yok. Genelde taze bakla kullanılır. Ben pazarda o an taze bakla bulamadım. Çok erken saatte gittiğim için açıkçası pazar açılmamıştı. Lakin ben bu pilava özellikle havucu çok yakıştırıyorum. İsteyenler havuç ekleyebilir, eklemeyebilir. Onun yerine taze bakla da ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önce uygun bir tencere aldım. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra yani erittikten sonra önce kuru soğanı ilave ettim. Biraz öldürdükten sonra da yeşil soğanları ilave edip tekrar karıştırdım. Çok ince doğradığım limon kabuklarını ilave ettim ve ardından önce ismini unuttum. Havucu ilave ettim. Şöyle bir iki kez çevirdim. Enginarları ekledim. Ardından yine çevirdikten sonra bezelyeleri ilave ediyorum. Genellikle yapan herkes tüm bu malzemeleri önceden haşlayıp ardından pilav haline getiriyorlar. Ancak size tavsiyem mutlaka benim tarifimle deneyin. Kısık ateşte terletme yöntemiyle böyle tencerenin içerisinde kendi ateşinde kendi buharında pişerse inanılmaz lezzetli bir pilav oluyor. Kesinlikle deneyin diyorum. Yani isteyenler önceden haşlayabilir ama bu şekilde lezzeti tek tencerede kalmış olur. Hem yorulmamış olursunuz açıkçası hem de lezzet katmış olursunuz. Ara sırada karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ortalama 10-15 dakika kısık ateşte güzelce yumuşayıncaya kadar pişirelim. Tüm bu sebzeler yani enginar, havuç ve bezelye ortalama eşit zamanlarda piştiği için sizin gözünüzü korkutmasın. Tamamı eşit zamanlarda mutlaka pişecektir. Yeteri kadar piştiğini düşündüğümüzde hemen yıkadığımız basmati pirinçleri üzerine ilave edelim. Basmati pirinçler çok fazla kavrulmaya gelmez. Şöyle bir karıştırdıktan sonra hemen diğer aşamaya geçebilirsiniz. Yani tuzunu ve suyunu ilave edebilirsiniz. Biliyorsunuz pişmiş aşa soğuk su katılmaz. O yüzden suyumuz mutlaka kaynar olmalı. Göz kararı tuzunu da ilave edelim. İsteyenler biraz karabiber de ekleyebilirler. Yine tekrar karıştırdım. Ocağı altını önce yüksek ateşte açtım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe getirdim ve daha sonra ayarı kıstım. Tamamen suyunu çekinceye kadar pişirdikten sonra üzerine bir peçete yerleştirdim. Kapağını kapatıp 10 dakika demlenmesi için beklettim. Bu aşama çok önemli. Bu şekilde tüm pilavları genellikle yapıyorum. Hem tane oluyor hem de daha da lezzetlenmiş oluyor. En son aşamada ise üzerine bolca nane ve de dereotu doğrayıp ekliyorum ve bu şekilde karıştırdıktan sonra artık servise hazır hale gelmiş oluyor. Enginarın ve diğer sebzelerin, basmati pirincin, dereotunun hepsinin çok faydaları var.
Tamamının faydalarını şu an sizlere anlatmayacağım. Zaten bunları Google amcaya sorduğunuzda hepsini size söyleyecek. Emin olun bu lezzet kaçmaz. Mutlaka deneyin. Ya zaten deneyenler lezzetini biliyorlar ama denemeyenler işte bu kadar sebzeyle bu kadar bu şekilde pişen bir pilav ne kadar lezzetli olabilir diyebilirler. Ancak bir kez denedikten sonra eminim sürekli yapmak isteyeceğiniz bir tarif olacak. Yaptıktan sonra yorum yazmayı unutmayın. Daha fazla tarif için kanalımı ziyaret edebilir ve de ücretsiz şekilde abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize şifalı, sağlıklı, bol ruzi, bereketli haftalar, günler, aylar, yıllar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.